Evet, videomuz makyaj videosu olacak. Hep bana soruyorsunuz, Ceyda neler kullanıyorsun? Efendim? Bu kadar yeterli. Ne yapıyoruz? Hiçbir şey yapmıyoruz diyormuşum. Makyajı iyi yapanlar eğer beni izliyorsa diyecekler ki bu da hafif gözü büyük gösteriyormuş. Öyle diyorlardı. Ceyda'nın galiba gözünde bir çapak var, alır mısın diyorlar. Ama duyuyorum yani. Bakın bu benim süremediğim halim. Bakın bu da tiyo. Hafif doldur. Ay beceremiyorum. Herkese merhaba, nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Size böyle tatlış, minnoş bir video çekeceğim. Hep soruyorsunuz Ceyda minik. Minik hanım da makyaj istiyor şu anda. Evet, videomuz makyaj videosu olacak. Hep bana soruyorsunuz Ceyda neler kullanıyorsun? Efendim? Yanıma mı gelmek istiyorsun? Tamam peki gel. Gel bakalım. Ama sen zaten çok güzelsin. Burada oturabiliriz. Minik bana aşık, böyle yanımdan ayrılmıyor. O yüzden böyle sürekli havlıyor. Ben uzaktaysam eğer. Evet, ne diyorduk? Hep soruyorsunuz Ceyda makyaj malzemelerini merak ediyoruz. Ne kullanıyorsun, nasıl makyaj yapıyorsun diye. Arkadaşlar ben makyaj yapamıyorum. Zaten birçok videomda da makyajsız geziyorum. Sadece bir maskara sürüyorum, hafif allık sürüyorum. Günlük hayatımda da zaten hiç makyaj yapmıyorum. Eğer bir yere gideceksem, bir yemeğe gideceksem de aslında yaptığım makyaj bu oluyor. Ne fazlası ne eksik var. Hatta hep diyorlar ki yıllardır setlerdesin, bir sürü projelerde oynadın, hiç mi makyaj öğrenemedin? Gerçekten hiçbir şekilde öğrenemedim. Öğrenmeyi çok istedim ama öğrenemedim. Belki de çok böyle makyaj yapmadığım için böyle bir hevesim yok ya da setlerde uzun yıllar çalıştığım için ve uzun süreler çalıştığımız için o kadar çok makyaj yapılıyor ki belki de günlük hayatımda rahat olmak istedim. Çok da fazla sevmiyorum da diyebilirim ama gerçekten öğrenemedim arkadaşlar. Yani şu anda yapacağım makyaj videosunda bunu böyle kullanmalıydın, şu fırçayı böyle tutmalıydın boşuna yazmayın. Çünkü gerçekten bilmiyorum yani tekniğini. Kendi usulümce yapıyorum. Sabah uyandım, nemlendiricimi sürdüm. O yüzden şimdi de cildim hazır bir şekilde makyajımı yapacağım. Normal şartlarda bu size bahsediyordum hep, Charlotte Tilbury'yi çok seviyorum diye. Onun böyle magic bir kremi var. Makyaj yapmadan önce hafif cildime ben bundan sürüyorum. Minnacık bir şekilde. Hem böyle nemlendiriyor hem de böyle makyaj altı bazı gibi düşünün. O şekilde oluyor. Bu kadar yeterli. Bir de benim cildim çok kuruydu. Bir önceki videomda da böyle hayatımda ilk defa mezoterapi yaptırdım. O da gerçekten etkisini gösterdi bir tık cildimde. Böyle bir kremcik sürdüm. Normal şartlarda ben fondöten çok nadir kullanıyorum. Çok az kullanıyorum. Bugün kullanmayacağım. Çünkü normal şartlarda ne yapıyorsam onu gösteriyorum size. Ama fondöten olarak da yine Charlotte Tilbury'nin fondöteni kullanıyorum. Çok seviyorum bunu. Hatta setlerde de genel olarak bunu kullanıyorum. Çünkü yüzünüzde varla yokla arası bir etki yaratıyor. Bunu çok seviyorum ama sizin önerebileceğiniz başka markalar varsa bana yazabilirsiniz. Hatta şöyle göstereceğim. Bunlar da böyle highlighter dediğimiz ürünler. Yine Charlotte Tilbury'nin bir de Drunk Elephant'ın. Bunları eğer fondötenize de karıştırıp yapabilirsiniz. Ben bu ikisini normal cildime hafif parlaklık versin diye normal şartlarda da kullanıyorum fondötensiz. Ama şunu seviyorum, bu Origins'in ürünü. Böyle hem 40 koruma faktörlü güneş kremi gibi hem de hafif böyle renk veriyor cildinize. Sanki böyle bir BB sürmüşsünüz gibi. Ama her zaman sürüyor muyum? Hayır, sürmüyorum. Hem de böyle çok güzel bir parlaklık da veriyor. Hem de güneşli havalarda da koruyor. Ürünü tam şöyle göstereyim size. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Hiçbir şey yapmıyoruz diyormuşum. Ne kadar komik. Böyle Lancome'un, düşünün yani o kadar küçük far paleti alıyorum ki süremediğim için. Normalde gözaltı sürmüyorum ben. Sevmiyorum çok fazla. O yüzden gözaltı sürmeyeceğim. O yüzden de direkt normal böyle hafif farla başlıyorum. Ben bu tonları çok seviyorum. Arkadaşlar böyle hafif açık tonlar hoşuma gidiyor. Böyle fırça var yani gerçekten bilmiyorum. Hafif böyle göz kapağıma renk versin diye. Bakın şu kadar. Normal şartlarda resim yapan bir insanım. Düşünün yani. Yapamıyorum. Sizler için hafif böyle tatlış, böyle bir tık daha koyusu var. Onları da şöyle geçiyorum. Makyajı iyi yapanlar eğer beni izliyorsa diyecekler ki o öyle olmadı, bu böyle olmadı. Haklısınız. En baştan söyledim.
Böyle hafif gözüme sürdüm. Daha sonra şöyle yine Charlotte Tilbury'nin beyaz bir kalemi var. Gözümün içine hafif çekiyorum. Bu da hafif gözü büyük gösteriyormuş. Öyle diyorlardı. O yüzden aldım. O yüzden zaten daha ne kadar büyük gösterecek gözümü. Ama böyle hafif sürüyorum. Hoşuma gidiyor. Bunu da sürdüm. Evet. Şimdi maskara süreceğim. Aslında pratik ve kolay bir makyaj. Buna genelde çok zararlı diyorlar, biliyorum. Aslında zararlı da bence. Ama benim kirpiklerim çok uzun ve böyle düz. O yüzden kıvırmam gerekiyor. Bir de benim şöyle bir sıkıntım var. Hatta setlerde de bunu yaşıyorum. Bazen de fotoğraf koyduğumda da yazıyorsunuz. Gözünüzde çapak mı var diye. Hayır, çapak yok. Benim burada kirpiklerim var arkadaşlar. Bakın uzun burada kirpiklerim var. Gerçekten hep böyle gözümde çapak var zannediyorlar ama yok. Hatta bazen setlerde kameraman gidiyor, makyaj yapan arkadaşımıza diyor ki Ceyda'nın galiba gözünde bir çapak var, alır mısın diyorlar. Ama duyuyorum yani. Sonra diyorum ki hayır, yok. Bunlar böyle, burada benim aşırı derecede uzun kirpiklerim var. Ve gerçekten bazen bunları mecburuz alıyoruz buradan cımbızla. Çünkü gerçekten iyi durmuyor makyajda ya da ekranda. Bunu buradan söyleyeyim dedim. Normal şartlarda 2 tane maskara kullanıyorum. Yine biri Charlotte Tilbury'nin, bir de Chanel'in. Benim gözlerim çok hassas. Her rümeli kullanamıyorum. Sürdüğüm anda gözlerim yanıyor. Aşırı derecede. O yüzden deneye gittim. Ama bu ikisinden çok memnunum. Hatta normalde waterproof rümel hiç sevmiyorum ve Chanel'in bu rümeli normal. Waterproof değil. Hatta setlerde en çok bunu kullanıyorum. Ağlama sahnelerinde gerçekten akmıyor bile. O yüzden sevdiğim bir rümel. Ama sizin önerebileceğiniz başka maskaralar varsa da deneyebilirim. Muhtemelen birçoğunu da denemişimdir. Genelde böyle makyaj yaparken hep böyle bir ağız açık kalır değil mi böyle? Bu şekilde olur. Bakın bu benim süremediğim halim. Bunu daha profesyonel biri sürdüğünde benim kirpiklerim böyle kaşlarıma değiyor. O yüzden bu benim tam sürememiş halim. Bu kadar becerebiliyorum. Kaşlarımızı taramaya geldik. Bunu yeni keşfettim. Rifa'nın bu markanın. Yeni keşfettim bu markayı. Çok da güzel ürünleri var. Bu da böyle kaşlarımızı sabitliyor. Beyaz renkte. Çok sevdim bu ürünü. Böyle beyaz kalıyor kaşlarınızda. Sonra da küçük bir fırça yardımıyla o beyazlıkları yok ediyorum. Ben böyle uzun yukarı doğru çok seviyorum. Kaşlarıma hep laf söylüyorsunuz, çok kalın, inceltin diye. Ama ben kalın kaş seviyorum arkadaşlar. Gerçekten kalın kaş hastasıyım. Kaşlarımı da sabitledim. Göz makyajım bitti. Şimdi allık kısmına geliyorum. Normal şartlarda en çok kullandığım ürün şu üçü. Merit diye bir marka. Bunu da yeni keşfettim ama çok seviyorum. Bu şekilde allığı var. Böyle yanaklarınıza yapıyorsunuz. İşte gözünüze de yapabilirsiniz. Çok şeker ve çok tatlı. Böyle sanki hiç allık yokmuş gibi. Bu marka ise daha önce de anlatmıştım. Glossier markası. Bu da böyle likit şeklinde fırladı. Böyle bir allık. Bu da böyle varla yokla arası yapıyor. Bunu da Charlotte Tilbury yeni çıkardı bu seriyi. Bu da çok güzel bir allık. Bunun da bakın ucu sünger şeklinde. Bunları seviyorum, böyle likit allıkları. Bu allıklarımı da seviyorum. Nars'ın bu şekilde butonu var. Ben böyle daha çok böyle bronz, hafif şeftali tonları aldığını çok seviyorum. Böyle Marc Jacobs'ın bu tarz bir allığı var. Bir de yine Charlotte Tilbury'nin hafif böyle pembe ve bronz karışımı bir allığı var. Bunları seviyorum ama en çok kullandığımı soruyorsanız günlük bunu çok kullanıyorum. Böyle bazen hiç makyaj yapmıyorum. Hafif yanaklarıma sürüp sokağa çıkıyorum ve şunları kullanıyorum. O yüzden acaba hangisini kullansam? Gerçekten en çok bunu kullanıyorum. Bunları da böyle arada. O yüzden günlük kullandığımı kullanacağım size. Böyle hafif sürüyorum yanaklarıma. Bu şekilde. Böyle tabii ki de kalmıyor. Böyle hafif fırçayla. Bu böyle tatlış, doğal görünüm veriyor. Daha sonra da hani size bahsetmiştim bu highlight dediğimiz ürünü çok seviyorum. Böyle cildimde de hafif parlaklık etkisi yaratıyor. Onları da böyle tık 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 tık. Bu da bu kadar. Bakın böyle hafif parlaklık veriyor. Şimdi bunları bitirdik. Gelelim
ruj kısmına. Dudak kalemi çekmeyi çok bilmiyorum. Çekebildiğim kadar çekiyorum. O da gerçekten o kadar çok uçuk çıkardım ki dudaklarımın kenarlarında hep böyle pigment eksikliği var. O yüzden de hafif bazen dudak kalemi çekiyorum, yani çok nadir. Alışmaya çalışıyorum. Bu dudak kremi var, Bobbi Brown'un kakao rengiymiş. Bunu seviyorum. Yine böyle Charlotte Tilbury'nin Pillow Talk kalemi var. Bunu çok seviyorum. Bu çok şey duruyor, dudak rengi böyle çok tatlı duruyor. Hafif doldur. Ay beceremiyorum. Ama galiba şöyle bir tüyo var. Genel dudak kalemi çekiyor birçok kişi. Şu kısmını doldurmuyor. Bakın bu da tüyo diyeyim. O kısımları unutmayalım. Böyle doldurduk. Hafif. Şimdi gelelim rujlarımıza. Ben ruj çok seviyorum arkadaşlar. Ve sürekli bir makyaj ürünü almaya gittiğimde ilk işim rujlara bakmak oluyor. Böyle kabları çok hoşuma gidiyor oluyor. Aslında makyaj malzemesi almayı çok seviyorum. Alıyorum da ama kullanabiliyor muyum? Kullanamıyorum. İşte kız kardeşime veriyorum. İstanbul'a gelmişti, en yakın arkadaşımın ne güzelmiş diyor, ona veriyorum. Ama almayı seviyorum. Böyle önerebileceğiniz birçok şeyi de dikkate alırım. Gider bakarım da. Şimdi günlük olarak ben şu Laneige'in ve şu Charlotte Tilbury'nin rujunu kullanmayı seviyorum. Bu çok renk vermiyor. Yani daha doğrusu ikisi de çok fazla renk vermiyor. Sanki dudak parlatıcısı, nemlendiricisi olarak kullanıyorum bu iki ürünü. Şöyle göstereyim. Ama genel olarak kullandığım rujları size söyleyeyim. Charlotte Tilbury'nin bu serilerini çok seviyorum. Mesela bunun tonu bu renk. Genelde dudak tonlarını tercih ediyorum. Yine bakın dudak tonu. Bu var. Böyle yine Chanel'in yine dudak tonu bir ruju var. Farklı markaların da rujlarını çok kullandım. Yukarıda da var. Bu arada sadece sıklıkla bunları kullanıyorum. İşte Maybelline olsun, Lancome'un olsun çok sevdiğim rujları var. Onları da kullanıyorum. Yani aslında hoşuma giden her rengi alırım. Ama bu ara en çok buna taktım. Bunu kullanıyorum. Yine allıkla aynı marka. Merit markası. Yine böyle dudak parlatıcısı. Böyle göründüğü gibi bu kadar koyu bir renk vermiyor. Bunu süreceğim bugün. Bir de şöyle bir ruj var. Yine aynı şu allığın markasından Glossier diye. Bu da çok tatlı. Yine parlatıcı ama böyle içinde hafif böyle sim var. Dudağınıza böyle hafif böyle sim veriyor. Hoşuma gidiyor, bazen sürüyorum. Keyif de alıyorum ama bu rujumu süreceğim. Çünkü bu aralar gerçekten çantamdan ayırmadığım rujum bu. Bu kadar renk veriyor. Evet. Saçlarımı da açayım. Zaten açıktı. Çıkarayım. Yani arkadaşlar buyurun. Makyajım bu kadar. Dediğim gibi çok fazla makyaj yapmayı bilmiyorum. Çok da fazla abartıyı sevmiyorum. Ama gidip tabii ki de bir profesyonel makyaj yaptırdığımda da çok mutlu oluyorum. Çünkü gerçekten çok güzel makyajlar yapılıyor. Bazen hani buradayım, akşam bir yemeğe gideceğiz. Bazen şöyle eyeliner çekmek istiyorum ama çekemiyorum. Olmuyor. Yaptığım makyajım bu. En fazla tek rujum değişiyor. Bir koyu oluyor, bir açık oluyor. Onun dışında ekstra bir şey yapmıyorum. İçeride tavşanım var da bir an dedim ne oluyor şu anda, her yer herhalde dağıtıyor, zıp 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 sesler geldi. Bunny. Bunny. Bak. Aşkım. Ben hayvan çok seviyorum arkadaşlar. Böyle elimden gelse evin her yerini hayvanla doldururum ki şu anda zaten 2 köpek var, bir tavşan var, guinea pig'imiz var. Her yerde bizimle. Ay bir dakika anneciğim. Dediğim gibi bu kadar makyaj yapıyorum. Keşke biraz daha bilsem de böyle farklı makyajlar yapabilsem. Size ürünlerimi gösterdim. Makyajımı da yaptım. Bari bu kadar makyaj yapmışken dışarı çıkayım, bir kahve içmeye gideyim. Makyajımı da gösterdim. Benim makyajım bu kadar. Ürünlerim o kadar ama önerebileceğiniz güzel ürünler varsa sizden bekliyorum. Ruj olur, fondöten olur, maskara olur, her şey olur. Her şey kabulüm. Her şey kabulüm arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Beni takip etmeyi unutmayın. Bol bol kalpler gönderin. Biz çok mutlu oluyoruz. Yorumlarınızı dikkate alıyoruz. Bu da çok yazılan yorumlardan bir tanesiydi video için. Ben de sizler için çektim. Umarım mutlu olmuşsunuzdur. Keyif almışsınızdır. Hepinizi çok öpüyorum. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Hepinize kocaman sevgiler ve sevgiyle kucaklıyorum. Minik bay bay de. Bay bay.